Bu videoda siz değil sen diye hitap etmek istiyorum. Çünkü bu videoya çok önem veriyorum ve şu an ekranları karşısında beni izleyen herkese teker teker hitap etmek istiyorum. Bugün canını acıtsa da bilmen gerekenleri anlatacağım. Aslında bu videoyu çekmeme okuduğum bir yazı vesile oldu ve bence hem senin hem benim buna ihtiyacımız var. Yazıdan bazı bölümleri sana söylemek istiyorum. Birini veya bir şeyi senin yerine seçmek istiyorlarsa bırak yapsınlar. Seninle konuşmadan haftalar geçirebiliyorlarsa bırak yapsınlar. Seni görmemek onlar için sorun değilse bırak yapsınlar. Her zaman kendilerini ilk sıraya koymak onlar için sorun değilse buna izin ver. Seni yanlış anlamak veya yargılamak istiyorlarsa bunu yapsınlar. Buna izin ver. Hayatından çıkıp gitmek istiyorlarsa kapıyı aç, bırak yapsınlar. Devamı var. Bence çok güzel bir yazı. İnsanın yüzüne tokat gibi çarpan bir yazı. Aslında çok basit bir dille anlatılmasına rağmen, çok basit bir dil kullanılmasına rağmen bence son derece etkileyici. Buraya bırakıyorum. Buradan muhakkak tamamını oku. Hayatımızın neredeyse tamamını ilişkilere göre şekillendiriyoruz. Bunun farkındasın. Şu an belki de mutsuzluğunun sebebi biriyle ve birileriyle kurduğun yanlış giden ilişkiler, yaptığın fedakarlıklar, yanlış anlaşılmamak için veya yanlış anlaşıldığını düşündüğün için günlerce kendini açıklamaya çalışman, belki kendin için başka şeyler yapacakken, belki başka hedeflerin varken kendini açıklamaya ve anlatmaya çalışman, belki hiç istemediğin şeylere tamam demen, yani onu seçmen veya onları seçmen ama kendine hayır demen, kendinden vazgeçmen. David Burns diye bir adam var ve 2 tane kitabını okumuştum. Birlikte İyi Hissetmek diye bir kitabı var. Kalın bir kitap ve orada insan ilişkilerine dair tüyolar veren bir kitap. Psikolog zaten kendisi ve psikoloji temelli bir kitap. Kitap çok kalın dediğim gibi ama kitabın ilk başında bir cümle yazıyor ve bu beni çok etkiledi. Neredeyse kitabın tamamından bile daha çok etkiledi ve o zamandan şimdiye kulağıma küpe olmuş bir cümledir. Şöyle diyordu cümlede: bütün bu kitaptaki bilgiler eğer karşınızdaki kişinin sizinle geçinmeye, sizinle anlaşmaya gönlü varsa geçerlidir diyordu. Aslında bu videonun ve bu kitabın özeti. Eminim sen de bunları görmüşsündür, bu tuzaklara düşmüşsündür. Şöyle videolar var ya, şu şekilde davran, bu şekilde ol, ulaşılmaz ol, vazgeçilmez ol, karşındakine böyle davranmalısın gibi tiyolar vardır. Ben bu tiyoları saçma buluyorum. Sonuçta insan ilişkileri bu kadar düz bir şey değil veya ben sürekli bir teori üzerine gideceksem, sürekli bir mantık çerçevesinde düşüneceksem ve sürekli benim bir şey yapmam gerekecekse o ilişkinin içerisinde bulunmamın mantığı ne? Bu video sadece duygusal ilişkileriniz için geçerli değil. Duygusal ilişkileriniz olabilir, eşiniz olabilir, eski eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, nişanlınız olabilir veya aile üyelerinizden en yakınınız olabilir, çocuğunuz olabilir, en sevdiğiniz arkadaşınız olabilir. İnsan çok değer verdiğin ama aynı değeri görmediğin ve o değeri görmek için kendini parçaladığın, neredeyse hayatının en önemli kararlarından vazgeçtiğin, kendine hayır dediğin, ona evet dediğin herkes için bu video geçerli. Başkalarının ne dediğine o kadar çok önem veriyorsun ki bir kere kendine dönüp sordun mu? Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum ve bu ilişkide, bu iletişimde ben neredeyim diye bunu sordun mu? Sürekli kendini suçluyorsun. Sürekli hatayı kendinde arıyorsun. Sürekli ben böyle yapmasaydım şöyle olmazdı diyorsun. Ben bunu söylemeseydim yanlış anlaşılmazdım diyorsun. Ama hayır, o yazıda söylenen gibi, o kitabın ilk cümlesinde geçen gibi seni anlamak isteyen zaten seni anlayacak. Biz bence sağlıklı bağlanma stillerinde sınıfta kalan insanlarız. Çoğumuz böyleyiz. Bu video sadece sohbet odaklı geçeceği için seni teorik bilgiye boğmak istemiyorum. Fakat birkaç teorik bilgi vermem gerekirse John Bowlby isimli bir adam bağlanma kuramı diye bir şey ortaya atmış ve bağlanma kuramında güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanmayı da 3 kategoriye ayırmış. Kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma, düzensiz bağlanma diye. Ve hani şu klişe vardır ya, işte dizilerde, filmlerde bir psikiyatrist vardır. Onun yanına gelen
bir hastası vardır ve daha ilk seansta işte şuraya geçin, uzanın veya oturun, çocukluğunuza iniyoruz der. Bu çok klişe ve yer yer esprilere konu olsa da aslında bu o kadar doğru bir şey ki, senin çocukluğunda eğer bir kızsan babanla, eğer erkeksen annenle, bakım verenin, daha doğrusu kimse, genellikle anne baba olduğu için diyorum ama annenle ve babanla büyümemişsen, başka aile üyeleriyle büyümüşsen onlar için de aynı şey geçerli. İlk iletişim kurduğunuz kişi, cinsiyetler karşılıklı olarak daha çok meyil olduğu için insan doğasında, o yüzden oğul ve anne, kız ve baba olarak Freud da bunları biliyorsunuzdur, en çok bilindik Oedipus kompleksi diye bir şey var. Belki biraz psikolojiyle ilgiliyseniz, ama dediğim gibi burada teorik bilgilerden bahsetmek istemiyorum. O zamanlarda öğrendiğin o bağlanma şekilleri, kaygılı bağlanıyorsan, kaçıngan bağlanıyorsan, ilişkilerinde bunları devam ettiriyorsun. Tekrarlıyor, tekrarlama zorlantısı diye de bir şey var. Sen o ilk bağlandığın duyguları tekrardan yaşatmak istiyorsun. Eğer annenle babanla, tamam, belki seni dövmüyorlardı, belki sana kötü davranmıyorlardı, karnını doyuruyorlardı, güvenliğini sağlıyorlardı, ama insan olarak sadece bunlar bizim için yeterli değil. İnsan çok kompleks bir varlık. Bunu her videomda söylüyorum. Sen bir makine değilsin. Senin duygusal ihtiyaçların var ve çocukken gerçekten de davranışlarımızın, şu anki iletişim kurma şeklimizin, insanlara yaklaşımımızın, kararlarımızın bütün temelleri çocukluk çağında atılıyor. Düşünsene, yani sen daha savunmasız bir şekilde dünyaya geldin ve insanları görüyorsun, en yakınlarını görüyorsun ve onlardan bir şeyler öğreniyorsun. O öğrendiklerinle şekillenip o şekilde karar veriyorsun. Evet, ama sana burada bir şey söyleyeceğim. Sana burada bir eleştiride bulunacağım. Evet, o çocukken, bebekken, küçükken sana ne verdilerse onu aldın. Bu senin suçun değildi. Tamam. Ama şu an artık yetişkinsin ve kendi hayatının kontrolünü kendin ele alabilirsin. Sana değer vermeyen ilişkiler içerisinde kalmaya devam ediyorsan veya seni istemeyen, senden faydalanan, senin duygularını önemsemeyen insanlarla ilişkilerine devam ettiriyorsan ve bunu zorluyorsan, işte bu senin kontrolünde. İşte buna devam ediyorsan bunun suçlusu sensin. Çünkü sen artık o küçük çocuk değilsin. Daha detaylara inecek olursak, hani burada anneni babanı suçla demeyeceğim. Belki onlar da birer kurbandı. Onlar da öyle yetiştirildi. Onları suçla demeyeceğim. Evet, kızabiliyoruz. Hepimiz bazı konularda bizi yetiştirenlere kızabiliyoruz, ama kızmak, sadece kurban pozisyonuna girmek seni sadece bulunduğun konumun içerisinde daha da aşağıya doğru saplamaktan başka pek bir işe yaramayacak. Sadece bunları çözmen gerekiyor. Ne kaynaklı, insanlarla nasıl bir bağlanma şekli içerisine girdiğine, bağlılık seni bağımlı mı yapıyor? Sadece sana değer vermeyen insanlara mı bağlanıyorsun? Bunların hepsini çözümlemen gerekiyor. Çünkü hayat dediğimiz şey gerçekten de büyük çoğunluğunu ilişkiler üzerine kuruyor. Yeni bir seriye başlamıştım dedim ya size, 2025'in son günlerinde bir video paylaşmıştım. Bu da, onun öncesi de vardı aslında. O da bir giriş gibiydi. Bu da 3. videom olacak. Bu videoyu özellikle seçtim. Bu konuyu özellikle seçtim. Çünkü hayatınızı değiştirmek istiyorsanız veya kendi problemlerinizi bir şekilde çözmeye çalışıyorsanız, şu an bocalıyorsanız, öncelikle kendinle ilişkini, iletişimini sağlam tutman gerekiyor. Öz saygı denilen bir şey var. Kendini sevmezsen, kendini değersiz hissedersen, kendini sevgiye layık görmezsen hayatta bir şeyleri başaramazsın. Başaramazsın çünkü kendini başarıya layık görmüyorsundur. Kendini sevilmeye layık görmüyorsundur. Sadece başkalarını mutlu etmek, başkalarını memnun etmek için yaşıyorsundur. Unutma, bir başkasının seni eleştirilerini, bir başkasının senin için söylediği negatif, olumsuz şeyleri çok fazla içselleştirmemen gerekiyor. Çünkü hiç kimse seni senden iyi tanıyamaz. Hiç kimse senin şu kafanın içerisinde neler döndüğünü, neler yaşadığını, kapını kapattığın zaman, tek başına kaldığın zaman ne gibi sorunlar yaşadığını, hangi evrelerden geçtiğini bilemez. Onlar seni sadece
kendi bakış açıları, kendi deneyimleri, kendi baktıkları o gözden, o pencereden görebilirler. Daha fazlasını göremezler, daha fazlasını bilemezler. Çok güzel bir atasözü vardır, Kızılderili atasözü. Bu gerçekten de benim çok hoşuma gider. Bir insan senin geçtiğin yollardan, senin ayakkabını giyip geçmediyse seni tam olarak bilemez. Bu anlama gelen bir sözdü. Düşünün, aynı yoldan geçmek bile yetmiyor senin ayakkabınla. Hatta bunu daha da derinleştirebilirsiniz. Senin yaşında, çünkü her yaşa göre sende de böyledir. Bir ay önceki düşüncen bile daha farklı. Sürekli gelişiyoruz, sürekli yenileniyoruz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Sürekli yenileniyoruz. Hangi yaşta olursa ne olur bir şeyler öğreniyorsun. Bir şeylerin farkına varıyorsun ama dediğim gibi bunların en başı hayatını değiştirmek, daha farklı bir bakış açısıyla yaşamak, huzurlu olmak, küçük ama daha sakin, güzel bir hayat yaşamanın bence bana göre ilk koşulu öncelikle kendinle barışman. Kendinle barışman. Ben de çok fazla videolar izledim, çok fazla kitaplar okudum. Yani hangi birinden ne kadar etkilendim? Soru işareti. Sana en çok yardım edecek kişi yine sensin. Bu video belki sana birazcık ışık olabilir, birazcık sana bir bakış açını değiştirebilir ama yine de sensin sana yardımcı olacak kişi. O kitapta yazan gibi sen değişmek istemiyorsan, sen aynı döngülerin içerisinde kalmak istiyorsan ne bu video senin için, senin işine yarayacak. Belki de kapatmışsındır zaten, buraya kadar gelmemişsindir. Ne günlerce izlediğin o videolar, kitaplar, hiçbiri senin işine yaramayacak. Çünkü zaten sen değişmek istemiyorsundur. Sen o beyin, çünkü öyle bir şey ki sen o güvensizliği, o yanlış bağlanma stillerini ev olarak gördün. Onlar senin için kötü ve sana hizmet etmiyorsa bile onlar senin tanıdık olanın, onlar senin evin ve sen öyle kişileri ve öyle olayları hayatına çekiyorsun. Ama bugünden itibaren, bu saatten, bu dakikadan itibaren onların yanlış olduğunu ve seni mutsuz ettiğini bilerek artık farklı bir bakış açısı ile hayatında olmasını istediğin, olmasını istemediğin şeyleri ve şu anki seni, şu an sen ne yapıyorsan onları yazabilirsin. Yazı gerçekten burada çok önemli ve objektif olarak değerlendirmen konusunda sana yardımcı olacak. Hiç kimse için üzülme, hiç kimseyi takma, hiç kimseyi önemseme demek istemiyorum. Bu videonun ana fikri bu değil. Tabii ki de önemseyeceksin. Tabii ki insan sosyal bir varlık. Aileni, hayatındaki insanları önemseyeceksin, değer vereceksin. Fakat zaten burada çok ince bir detay, bir püf noktası var. Karşıdaki kişiyle veya kişilerle o kurduğun bağ ve o ilişkinin içerisinde huzursuzsan o zaten doğru bir ilişki değildir. O zaten yanlıştır. Çünkü gerçekten karşılıklı, samimi bir şekilde bir sevginin, bir iletişimin, bir bağın olduğu iletişim türlerinde huzursuz hissedemezsin. Bu sevginin, güvenin doğasına aykırı. Hani şu an ben bunları anlatırken düşünüyorsan eğer hayatımdaki kişi veya kişiler, ailem, hayatımdaki duygusal partnerim neyse yanlış mı benim için diye düşünüyorsan bunu sorman kendine yeterli. Huzurlu musun? Huzursuz musun? Güven içerisinde misin yoksa sürekli kaygılı mısın? Sürekli kendini açıklamaya mı çalışıyorsun? Sürekli fedakarlık mı yapmaya çalışıyorsun? Bunların cevabı evetse, sürekli senin bir şeyler yapman gerekiyorsa yanlış yerdesin demektir. Ve gerçekten sınırlarını çizmen gerekiyor. İşte bu da öz saygıyla alakalı. Kendin üzerinde çalışman gerekiyor. Öz saygı nedir? Sen nesin? Sen kendine ne kadar değer veriyorsun? Kendini değersiz olarak mı görüyorsun? Sevgiye layık değil gibi mi görüyorsun? Sana bir soru soracağım. Sen kendini sevmiyorsan, sen kendine saygı duymuyorsan, bir başkası seni neden sevsin? Neden sana saygı duysun? Bu bedenin içerisindeki, bu bilincin, bu kafanın içerisindeki sensin. Sen kendini bunlara layık görmüyorsan bir başkası seni nasıl sevebilir? Bir başkası seni nasıl sevebilir? Öncelikle kendini sevmen gerekiyor. O yüzden videoyu kapatırken bırak yapsınlar. Bırak gitmek istiyorlarsa kapıyı aç ve gitsinler. Bırak kendilerini ilk sıraya koymak istiyorlarsa bırak koysunlar, bırak koysunlar. Kendi değerlerini daha çok zaman kaybetmeden sana göstersinler. Bırak seni görmek onlar için önemli değilse, seninle konuşmadan aylarca dayanabiliyorlarsa bırak bunu yapsınlar. Bunlar aslında sana bir iyilik, çünkü sana işaret. İşte gör, bak sana çok fazla değer vermiyor ve senin
hayatının dışında kalması gereken kişi veya kişiler bu diyor. Aslında hayat bize çok güzel işaretler veriyor. Okuyabilene, görebilene, yaratıcının, Allah'ın bizi kötü olmamızı, yanlış olmamızı, üzülmemizi istemediğini biliyorum. Bunu hissediyorum. Ama sen kendine kötülük yapıyorsun, sen kendini sabote ediyorsun, sen kendi önünde duruyorsun. Sen başkalarına diyorsun ki al işte buradayım ve beni harca ve bana değer verme ama ben yine de senin yanında kalacağım diyorsun. Bizim gözle görmediğimiz, gözle görülmeyen enerjiler yayıyoruz etrafa. Buna ister inanın, ister inanmayın. Frekans denen bir şey var. Bizim o küçük atom parçalarımız, hücrelerimizin içindeki ve atom altı parçacıklar zaten frekans yayıyor. Bunlar ölçülmüş şeyler, düşük frekanslar ve yüksek frekanslar. Bunun matematiği var ama konumuz bu değil. Sadece hani inanmayanlar için ufak bir giriş olsun diye söyledim. Sen zaten onu hissedebiliyorsun. Bir ortama girdiğin zaman bilinçaltın bunu hissedebiliyor. Kimin o çocukluktaki o güvensiz, o kaygılı bağlandığın kişilere ne kadar benzediğini, kimin sana problem çıkartacağını onu biliyorsun ve sen kaçıngan veya kaygılı bağlanan biriysen o tanıdık hissi tekrar yaşamak için, o tekrarlama zorlantısını tekrar yaşamak ve belki de bunu değiştirebilirim, ben bu zinciri kırabilirim mantığını tekrar yaşamak ve kendine bunu kanıtlamak için o insanları seçiyorsun. O yüzden frekansını, enerjini kendine değer vererek, kendini severek ve bilinçlenerek yükseltmen gerekiyor. Yükselt ki bu insanlara doğru çekilme. Konuşacak, anlatacak aslında çok şey var. Ama bu video bu kadar olsun. Neler düşünüyorsunuz? Sizin insanlarla iletişim kurarken ve o seçtiğiniz insanları neye göre seçiyorsunuz? Size tanıdık gelen o duygulara göre mi seçiyorsunuz? Yoksa ben artık öğrendim, ben artık seçimlerimi doğru yaptığımı düşünüyorum mu diyorsunuz? Artık birlikte bırak yapsınlar diyebileceğiz. Buna inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.